Herkese selam. Bir önceki vlogumdan bu yana gerçekten bayağı bir şey değişti hayatımda. Fark ettiğiniz üzere arka planımdan da farklı bir yere geldim. Önceki vlogda bahsettiğim gibi Almanya'dayım şu an. Yeni insanlarla tanışıyorum. Gerçekten her şey benim için aşırı yeni. Daha dün yurda yerleştim diyebilirim. Geçen hafta annemlerle birlikte geldik Almanya'ya ve bir hafta birlikte otelde kaldık. Benim geçişimi biraz daha kolaylaştırmak için açıkçası gelmişlerdi. Çok da iyi oldu açıkçası. Bir, hem yaz sömestri başlangıçta olması çok iyi oldu. İki, annemlerin bir hafta yanımda kalması çok iyi oldu. Eğer siz de Almanya'da yüksek lisansa başlayacaksanız tavsiyem kesinlikle yaz dönemi başlamanız. Kimle konuştuysam herkes iyi ki bu dönem başlamışsın dedi. Kışın çünkü herkes depresyona giriyormuş burada. Ve onu da aşırı merak ettim açıkçası. Yani havalardan çok etkilenen bir insan değilim. Özellikle soğuk havaları da seven biriyim. Zaten normal zamanda da böyle kazağımı giymeyi, oturmayı falan çok severim. Yani şöyle elleri çekip şu şekil takılan tiplerden biriyimdir. O yüzden merak ediyorum Almanya kışı nasıl olacak diye. Bu böyle bir geçiş videosu gibi olacak muhtemelen. Neler yaptım bu bir haftalık süreçte size onu anlatayım. Öncelikle vizem çıktığı gibi herkese ben kaçıyorum dedim ve 2 gün sonrasında uçak bileti aldık annemlerle. Can yeriniz oturmuş koltuğun altındadır. Talimat verildiğinde yerinden çıkartınız. Gösterilen şekilde başından geçiriniz. Cevap atılıyor. Geldiğimde yurdu başta beğenmedim açıkçası. Çünkü bayağı küçük geldi düşünümden. Odam gayet ideal. Yani wow değil ama güzel. Mutfak bayağı küçük geldi. Mutfak yani tek kişinin böyle sığabileceği bir yer. O beni biraz gerdi ama açıkçası kendi kendine çok yemek yapan da bir insan olmadığım için beni çok zorlayacağını düşünmüyorum o kısmın. Ben bu arada yurt başvurusu yaparken özellikle notlara demiştim ki farklı milletten insanlarla birlikte kalmak istiyorum diye. Çünkü zaten Türklerle Türkiye'de çok fazla karşı karşıya geliyorum. Buraya gelmişken yeni insanlarla tanışayım farklı milletten diye düşünmüştüm. Ama şansıma öyle olmadı. Bizim kat neredeyse tamamı Türk kızlardan oluşuyor. Sadece 3 tane Fransız arkadaşımız var burada. Bu arada başta Türklerle kalıyorum gibi düşünmüştüm ama şu an gerçekten çok iyi oldu benim için. Çünkü alışma sürecinde o kadar fazla yapmam gereken şey vardı ki hepsini buradaki arkadaşlarıma sorabildim. Ve Türkçe olduğu için daha kolay yardım ettiler diyebilirim. Buraya geldiğinizde öncelikle yapmanız gereken bir sürü şey oluyor ve bunların hepsi birbirini takip ediyor. Ve kimse size ilk adımın ne olduğunu söylemiyor. Sizin aşağıdan başlayıp önce şunu yapman lazım diyor. Diyorsun. Ona gidiyorsun. O diyor ki önce şunu yapman lazım. Diyorsun. Ona gidiyorsun ve bu aşırı uzun ve yorucu geçiyor açıkçası. Her şeyi hallettikten sonra bile yine bir şeyler eksik kalmış gibi hissediyorum. Hani herkesle mailleşiyorsunuz, okulla mailleşiyorsunuz, yurtla mailleşiyorsunuz belki. Ve ben bir hafta geç kaldığım için sürekli herkese, hocalara, profesörlere, koordinatörlere, yurtta kalacağım kişilere, Almanca kursu alacağım hocaya hepsine geç kalıyorum, vizem yetişmiyor, işte kusura bakmayın gelince haber vereceğim diye mail atmıştım sürekli. Bu işlemlerden sonra dün itibariyle her şeyimi tamamladım. Annemleri gönderdim. Yurdumda ilk defa kaldım. Ve gayet rahat ve keyifliydi açıkçası. Yani daha önce hiç bir öncekinde de dediğim gibi başka bir yerde kalmamıştım. Ve garip hissettiriyor ama böyle kendi eşyalarımı düzenlemek, bir şeyleri oturtmak falan çok hoşuma gitti açıkçası. Buradaki insanlarla iletişime gelecek olursak dediğim gibi bizim kat tamamen Türk kızlardan oluşuyordu ve gerçekten bana çok yardımcı oldu hepsi. Zaten aynı zamanda sınıf arkadaşıyız da onlarla. O yüzden ders çıkışlarında falan beni de davet ettiler. Gittik Elbe Nehri'nin orada oturduk ettik.
Yani yanılmıyorumdur umarım, daha yeni öğreniyorum ama bir ülke belirleniyor ve o ülkeden olan insanlar size geleneksel yemeklerinden yapıyorlar. Arada bir yani etkinlikte yarı yarıya kendi müziklerini çalıyorlar. Kendi müziklerini dinleme şansınız oluyor. Tabii ki international'da çalıyorlar, insanlar sıkılmasın diye. Aynı zamanda ufak da bir böyle sunum hazırlıyorlar size. Biz buyuz, şöyleyiz falan. Dün de Fransa'nın partisi vardı ve bizim de 3 tane Fransız kat arkadaşımız olduğu için onlar da bayağı heyecanlıydı ve hazırlık yapıyorlardı gece. Yani yemekleri falan bence güzeldi. Beğenen oldu, beğenmeyen oldu ama benim öyle çok yemek seçen bir insan olmadığım için açıkçası sıkıntı çekmedim. Gayet beğendim. Parti genel olarak biraz kalabalık oluyor. Belki ilki diye böyledir, hiçbir fikrim yok ama hani dün gerçekten çok fazla isim geldi kafama ve ben isim tutma konusunda çok kötü bir insanım. Suratları hatırlarım ama isimler biraz sıkıntılı yani benim için. Spor konusunda maalesef ilk haftayı kaçırdığım için spor kulüplerine başvuru yapamıyorum, şu anda kapalı. Dans kısmında sanırım dans için ayrı bölümler var ama hiçbiri benim Sportif Pilates değil. Dolayısıyla ben de ayrı bir kursa mesaj attım. O yine Dresden'de, sadece birazcık uzak, 40 dakika sürüyor. Ama onlarla belki bir deneme dersine katılabilirim diye düşünüyorum. Çünkü hareketsiz kalmak benim için çok iç daraltıcı bir şey ki şu an bile dersten çıktım ve bugün boşum. İçim daraldı yani ne yapacağım diye. Ve daha dersler yeni olduğu için oturup da ders çalışayım olamıyorsunuz. Hani böyle bir etrafı keşfetmeye, neler var neler yok falan bakmak istiyorsunuz. Bugün de öyle yapacağım gibi. Yani diyeceğim o ki geçiş dönemim gayet smooth bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Ama tabii ki bu geçişimin bittiği anlamına ve buraya alıştığım, yerleştiğim anlamına gelmiyor tabii ki asla. Sıkılacağım zamanlar da olacak muhtemelen. Yalnız kaldığım zamanlar da olacak. Bunaldığım, derslerin belki ağır geldiği, zorlandığım zamanlar olacak. Yani bunları da bir şekilde halledebileceğimi düşünüyorum. O zaman bir sonraki videoda konuşmak üzere. Görüşürüz.